Kalp masajı kalbi çalışan birine yapılmaz. Bu aspirin mevzusu biraz derin bir konu. Stres yönetilmemişse kriz kapıdadır. Kalp krizi bir ikinci bahardır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra. Bu sefer kalp krizini konuşacağız. Bir anda ortaya çıkabiliyor. Yani hiç kendini göstermediği oluyor ya da kalbi zaten rahatsız olanlar oluyor. Neden kalp krizi geçiririz? İnsanlar kalp krizini birçok şeyle karıştırıyor. İşte hani her göğsü sıkıştığında kriz geçirdiğini zannediyor. Aslında tıpta bunun bir tabiri var. Miyokard enfarktüsü diyoruz buna. Enfarktüs kriz geçirmek, o bölgenin ölmesi anlamına geliyor. Miyokard da kalp kası demek. Yani kalp kasının ölmesi, kalp kasının hasar görmesi anlamına geliyor. Genellikle kalpte 3 ana damar bulunur. Bazen bu ana damarların sayısı kişiden kişiye değişebilir ama genellikle 3 ana damar bulunur. Bu 3 ana damardan bir tanesindeki plakların ani bir şekilde yırtılması ve üzerine pıhtı çökmesiyle damar bir anda tıkanır. Yani bir anda tıkandığı için de öncesinde hani 2 gün öncesinde göğsüm ağrıyordu, işte yavaş yavaş arttı değil. Kriz genellikle ani çıkar ortaya. Plak yırtıldı mı üzerine bir anda pıhtı çöker ve kişinin göğüs ağrısı başlar. Göğüs ağrısı eğer ki 15 dakikadan uzun sürüyorsa, baskı, yanma, sıkıştırma tarzındaysa bu kişi genellikle kalp krizi geçiriyordur. Yani acil bir şekilde bu damarın, tıkalı damarın açılması lazım. Yani kalp krizi bir damar tıkanıklığıdır. Hocam bir de stres için her hastalığın başında geliyor. Yani strese dikkat edin diyorlar. Stres nasıl oluyor da yani bir insanın kalp krizi geçirmesine neden olabiliyor? Aslında strese bağlı kalp krizi denilen bir durum var. Bazen kalp krizlerinde plak olmaz. Damarlarında çok ciddi bir şekilde düz kas olduğu için kalp damarlarında bunlar ciddi bir stresle beraber büzüşürler. Bu büzüşme damardaki akımı geçici bir süre kesebilir. Bu da göğüs ağrısı yapabilir. Bu strese bağlı göğüs ağrısıdır. Kalp krizini takip edebilir fakat genellikle kalp kriziyle aynı bulguları vermez. Damar açılmasına gerek kalmaz çünkü kendiliğinden düzelir. Bu stresin akut etkisidir. Bir de stresin kronik etkisi var. Uzun süreli stres ve yönetilmemiş stres günde 9 adet sigara içmeye eşdeğerdir. Günde 9 tane sigara içmek kalp damar hastalığı riskini yani bilebileceğimiz gibi ciddi olarak artırır. Stres eşittir sigara kadar tehlikelidir. Hatta bazen sigara daha tehlikelidir. Sigara bırakırsınız kurtulursunuz. Fakat stresin size nasıl zarar verdiğini bilemezsiniz. Bir de stres olması gereken bir şey zaten. Önemli olan strese maruziyetin ne kadar olduğu, sürekli olup olmadığı ve bunu yönetip yönetemediğiniz. Yönetmek şu değil, ben bunu yöneteceğim, böyle değil. Yani mesela iş yeriyle ilgili bir sorununuz var değil mi? Patronunuzla bir sorun yaşıyorsunuz. Bu size ciddi bir şekilde strese neden oluyor. Bu işi değiştirmeniz lazım. O patron aranızdaki sorunu çözmeniz lazım. Görev yerini terk etmeniz lazım. Yani bir nevi su gibi olmak lazım. Karşınıza bir handikap mı çıktı? Yani bir kapı mı kapandı, başka kapı? Yeni yollar bulmanız lazım, yeni çözüm yolları aramanız lazım. Hani adeta navigasyon gibi. Navigasyon giderken hani hiç demez. Ya işte yanlış yola girdin, oraya girilir mi? Oradan neden geçtin? Hani Her hemen, yoldan sizi gideceğiniz yere çıkarır. Rota yeniden hesaplanıyor der, sizi hemen yeni bir yola götürür. Stresi aşmak adeta bunun gibidir. İlla girip stresin üstüne basa basa bunu yöneteceğim. Ben bu stresi ortadan kaldıracağım. Bende stresi neden olanlara gereken cezayı vereceğim değil. Farklı bir yol arayın. Uyku düzeniniz bozuksa uyku düzeninizi oturtun. Çocuğun okulla ilgili bir sorun varsa çocuğun bu sorunla daha yakından ilgilenin. Yani illa stresi tamamen ortadan kaldıracağım, bitireceğim, yok edeceğim diye düşünmeye gerek yok. Peki krizin stres nedenli mi yoksa gerçekten kriz olduğunu mu nasıl anlayacağız? Şimdi akut etkili bir durumsa, stres buna neden olmuşsa biz genellikle bunu sorgularız. Mesela kişi 30 yaşındadır, sigara kullanımı yoktur, altta yatan risk faktörleri zayıftır. O zaman bu kişi ciddi bir stres durumunda göğüs ağrısı hissetmişse bunun genellikle kalp krizi kökenli değil de stres kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat çektiğimiz EKG'de kalp krizi bulguları varsa, kalp hasar enzimleri yüksekse o zaman anjiyo alırız. Yani sen strese girdin o yüzden göğsün ağrıyor. Bu tamamen psikolojik, kafaya takma denecek bir durum değil. Mutlaka kardiyolog muayenesi şarttır. EKG çekilmesi gerekir. Hatta bazen stres testleri, efor testi gibi diğer bazı testler yapılması gerekebilir. Yani işte ya seninki strese bağlı, seninki psikolojik, takma kafaya geçer demek de olmuyor. Bir de stresin kronik etkisi var. Uzun süre strese maruz kalmış birinde yani istediği kadar günlük yaşamında sigaraya, alkole, uykuya dikkat etsin, ciddi strese maruziyet varsa kalp krizi riski yüksek oluyor. Çünkü o damardaki oksidasyon erken başlıyor, vücutta enflamasyon gelişiyor, kan şekeri yükseliyor, kan basıncı yükseliyor. Bu da damarları hassas hale getiriyor. Bu da kalp krizi riskini arttırıyor. Akut aşamada büzüşme yaparken kronik aşamada bildiğiniz sigara içen birinin damarı gibi oluyor.
Yani kronik stres eşittir kalp krizi riski demektir. Hocam o zaman stres bütün bu kötü alışkanlıklarla eşdeğer düzeyde neredeyse hani kalp krizi geçirme oranında. Aslında bu bizim için müpem bir bilgi değil. Derler ki sigara önlenebilir kalp krizlerinin en sık nedenidir. Yani bir kişi kalp krizi geçirdiyse bunun önlenebilir bir nedeni var mı? Yani şunu yapsaydı kriz geçirmezdi dediğimiz bir neden var mı? Varsa birinci sebep sigaradır. Mesela kişi strese maruz kalıyor. Strese bağlı ileriki dönemde kalp krizi riski artabilir. Stres ikinci sıradadır. Ama ben hastalarımda stresi daha çok önemsiyorum. Çünkü öyle bir şey ki mesela kalp krizlerinden sonra stres, anksiyete bozukluğu oranı %13 ile %42 oranında değişebiliyor. Yani kişi hissetmese bile ciddi anksiyete, ciddi sinirlenme, depresyon atakları gelişebiliyor. Sigarayı bırakabilir, terapi alır, ilaç kullanır. Bir şekilde karar verir, sigara bırakabilir ama stresi nasıl yöneteceğini kimse bilemez. Çok yoğun stres altında olduğumuzda ya acaba ben stresli miyim, bu stres bana zarar veriyor mu, vermiyor mu bunu da bilemez. Stres görünmediği için, adeta bir hayalet gibi olduğu için yönetimi de zordur. O yüzden ben hastalarımı sık sık genel yaşamınızda bir değişiklik var mı? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 3 ay sonra kontrole gelmişse bu 3 ayınız nasıl geçti? Uyku düzeniniz nasıl? Beslenmeniz nasıl diye sorarım. Çünkü stres yönetilmemişse kriz kapıdadır. Hocam bir de yine krizin belirtilerinden bahsettiniz. Uzun sürmesi, işte EKG'de çıkması gibi. Bir kişi kriz geçirdiğini düşünüyorsa ne yapmalı ya da hisseder mi bunu? Bazen hastalarımız şunu söylüyorlar. Hocam krizin geldiğini anladım. Yani üzerimi değişmeye vaktim olmadı. Kendimi kapıdan dışarı attım. Yani kapıdan dışarı attım 112 öyle aradım diyor. Hani olur da başına acil bir şey gelirse evde kalbi durur bir şey olur hani birisi görsün diye. Kendince kapının dışarına atıyor. Merdivenin dışına atıyor. Yani yardımı bile dışarıda arıyor. Neden? Çünkü kriz ani kalp durması neden olabilir. Yani kriz geldiğinde genellikle gümbür gümbür gelir. Fakat 70 yaş üzeri şeker hastalığı vardır. Zaten pek çok risk faktörü vardır. Daha önce 5 defa kriz geçirmiştir. Altıncısını anlayamayabilir. Çünkü ara ara göğüs ağrıları bu tür bireylerde olur. Ya acaba işte kriz mi geliyor? Yoksa bu beklenen bir göğüs ağrısı mı değil mi? Ayırt edilmekte zorlanabilir. Fakat kalp krizlerinin en sık yaş grubu 40-60 yaş arasıdır. Tam bunu soracaktım hocam. Araştırmalarınıza göre en sık hangi yaş grubu? En sık 40-60 yaş grubunda görüyoruz. 40-60 yaş grubu da genellikle ilk kardiyolojiye başvuru şikayeti kalp krizi oluyor. Hocam her şey iyiydi. Hocam benim hiçbir şikayetim yoktu. Ben hastaneye uğramamış bir insanım. Ama sigaraya devam. Ama stres maksimum. Ama yaşam tarzı bozuk, uyku düzeni bozuk, sürekli sedanter yaşam, hareketsiz yaşam, egzersiz yok. Tansiyon 16'larda fark edilmemiş, şeker hastası olmuş fark edilmemiş. Kalp krizi kapıda. Eninde sonunda bu kadar dengesiz bir yaşam tarzıyla kalp krizi geçirmemek mümkün değil. Neden bunu söylüyorum? Yaşamımıza çeki düzen vermeliyiz. Kalp krizi sizi kardiyoloğa ilk götüren şey olmasın. Ağrı başladı. Konuya geleyim. Ağrı genellikle bir anda başlar. Başlar ama hızlı yükselir. Hani bir anda maksimum düzeyde başlamaz. Bir anda maksimum düzeyde başlayan ağrıların altında başka şeyler aramak lazım. Göğüs ağrısı baskı, yanma, sıkıştırma tarzındadır. Genellikle çeneye, sol kola, sırta vurabilir. Bazen karna da vurabilir. Yansıyan ağrı deriz biz buna. Yani göğüs ağrısı artı eşlik eden bu ağrıların olması bazen kolda uyuşma şikayeti de olabilir. Hatta bu yüzden boyun fıtığıyla sık karışır. Çok duyarız. Hocam beyin cerrahisine gittik de fizik tedaviye gittik. Hocam meğersem kriz geçirmişiz, kalp yetmezliği gelişmiş. Hiç fark edilmemiş. MR'lar çekilmiş, tomografiler çekilmiş. Çünkü karışabiliyor. Önemli olan ağrının 15 dakika uzun sürmesi, 6 saate kadar sürebilir ve ani başlangıçta olması. Bir de eşlik eden risk faktörleri de önemli. Sigara, stres, tansiyon, şeker gibi durumlar varsa böyle bir ağrınız olduğunu ön planda kalp krizini düşünmek lazım. Fakat genç yaştasınız, batıp çıkan bir ağrı, nefes aldım battı. Tam bunu diyecektim. Bu bende de hocam arada oluyor. Hatta korkuyorum işte ama daha sonra geçtiği için bir daha ciddiye almıyorum. Aynen öyle. Unutuyorum ama o an bir sürü kafada kuruyoruz. Her göğüs ağrısı kalp krizi değil o zaman. %80'i kalp krizi değil. Acile de göğüs ağrısıyla başvuranların kalp krizi oranı 1/3, %33. Bakın acile getiren göğüs ağrısından bahsediyorum. %33 aslında. Yani kalp krizi en sık gördüğümüz neden değil göğüs ağrısı içerisinde. Fakat kimse göğüs ağrısını evde irdelemesin. Yani oturup evimde ya acaba yani batıyor mu, çıkıyor mu, acaba geçti mi, geçmedi mi gerek yok. Gelin beraber bakalım. Beraber karar verelim. Ağrınızı beraber sorgulayalım. Yani evdeyken göğüs ağrınızın karakterini sorgulamakla uğraşmayın. Zaten bu ağrı kalp ağrısı olmadığını öğrendiğinizde bundan sonra bu tür ağrılarınız olduğunda bunun kalp ağrısı olmadığını bileceksiniz. Ama ilk ağrı ortaya çıktığında yani evde oturup ya herhalde kas ağrısıdır demeyin lütfen.
Ağrı kesici almayın. Kalp krizi ağrı kesiciler kontraindikedir, yasak. Tam yine buna gelecektim. Aspirin, işte her gün bir aspirin iyi gelir, kanı sulandırır, kalbe iyi gelir gibi şeyler de gördüm araştırmalarımda. Siz bir kardiyolog olarak bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Bu aspirin mevzusu biraz derin bir konu. Eskiden mesela sigara mı içiyorsun, haftada bir aspirin al denirdi. Ve buna doktorlar da alet oldu. Yani bir yalan döndü dolaştı ve buna doktorlar da inandı. Ve maalesef bununla ilgili çalışmalar yapıldığında biz aspirin böyle bir faydasının olmadığını gördük. Tanı konulmuş kalp damar hastalığı, şah damar hastalığı, bacak damarı tıkanıklığı gibi durumlar yoksa aspirin bir faydası yoktur. Aspirinin fayda göstermesi için ortada bir tanı olmalıdır. İşte hocam ben her gün sigara içiyorum. Ya hocam bir şey olabilir, hani tıkanmasın. Gerek yok. Çünkü aspirinin senede binde 2 oranında kanama riski vardır. Bende kanamaz, sende kanamaz ama başkasında kanama olabilir. Aspirine bağlı bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Aspirinin ciddi bir faydası yoksa biz aspirin kullanmıyoruz. Ciddi faydasını da kalp damar hastalığında görüyoruz. Yani ya işte göğsüm ağrıdı, bir aspirin alayım. Hayır. Bakın ben kardiyoloğum, acil bir hasta göğüs ağrısına geldiğinde ben aspirin vermiyorum. Önce tanı koymaya çalışıyorum. Önce EKG çekiyorum. EKG'de kalp krizi bulgusunu görsem o zaman aspirini veriyorum. Anjiyo yaptım, damar tıkanıklığını gördüm. O zaman aspirin veriyorum. Yani herkese her zaman aspirin diye bir şey yok. Hastalarımın elinden aspirini artık zorla alacak hale geldim. Bir de pandemi döneminde çok sık olarak işte aşı oldun, aspirin kullan. İşte aşı olmuş, bir yan etki gelişmiş ya da Covid geçirmiş, bir yan etki gelişmiş. İşte aspirin alsaydın olmazdı. Bakın bu çok tehlikeli bir cümle. Peki hocam panik atakla kalp krizinin farkı ne, arasındaki fark? Yani çok farklı ama yani öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen evde ya herhalde panik ataktır, herhalde kalp krizidir demeyin. Ama söyleyeceğim, ciddi bariz farkları var. Mesela panik atakta genellikle göğüs ağrısına bir nefes alamama hissi, bir ölüm korkusu, bir çarpıntı hissi eşlik eder. Öncesinde bir aurası vardır panik atağın genelde. İçten içe bir sıkıntı hissi olur. Ve kişiler bunu genellikle sonrasında anlarlar. Tekrar panik atak geldi derler ama tanı almışlar, bunu anlarlar. En öncesinde geldiğinde ne olduğunu anlayamazsınız. Genellikle göğüs ağrısı baskı tarzında değildir. Bir nefes alamama hali, bir korku hali, bir terleme hali olur. Nabız hızlanır. Bu vücudun verdiği bir reaksiyondur. Fazla beyindeki hormonların fazla salgılamasına bağlı verdiği bir reaksiyondur. Kalp krizindeki göğüs ağrısı ise baskı, yanıcı, sıkıştırıcı tarzdadır. Bir de 60 yaşında sigara içen birinde ilk defa ortaya çıkmış bir göğüs ağrısında panik atak düşünülmez. Önce kalp krizi düşünülür. Fakat 30 yaşında, risk faktörleri yok, günlük yaşamda devam ediyor. Daha önce de panik bozuklukla ilgili bir tanı almış. Göğüs ağrısı çarpıntı sıklıkla eşlik ediyor. Gün içerisinde sık sık çarpıntı atakları yaşıyor. Bir fobisi var, mesela klostrofobi gibi, kalabalık alanda kalma fobisi gibi ya da belli bir psikiyatrik hastalık tanısı almış. Burada ön planda panik bozukluk düşünülebilir. Toplumun %22'si ömründe en az bir defa panik bozukluk geçiriyor. Yani çok sık bir durum bu. Peki hocam kalbimizi korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Stres dışında, stres kesin başta geliyor Stres, yine. sigara çok tehlikeli. Ya önceki şu bağımlılıklarımızdan bir kurtulmak lazım. Alkol de bunlarla beraber. Alkolle ilgili toplumda büyük bir yalan var ve dönüp dolaşıp yine bize gelebiliyor. İşte hocam ben haftada bir rakı içiyorum, işte bir kırmızı şarap içiyorum, işte hocam haftada bir viski içiyorum. Kalp damar sağlığına faydalıymış, kanım sulansın dediler, faydalıymış dediler. Artık bunu aştık. Alkol hem ritim bozukluğu hem kalp damar tıkanıklığı riskini ciddi anlamda arttırıyor. Alkol tek başına kalp yetersizliği riskini arttırıyor. Bakın damarlar tıkanmadan kalp yetersizliği yapıyor. Alkol tek başına karaciğer yağlanması yapmadan karaciğer kanseri riskini arttırabiliyor. Alkol sıkıntılı bir konu. Yani biz haftada bir alkol konusunu kesinlikle devlet dışı bırakmış durumdayız. Alkol olabildiğince minimal olmalı. Çok yakınlarda Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde yeni bir duyuru yapıldı. Alkolle ilgili kardiyologların bundan sonraki görüşü şu olmalı. Başlamadıysan başlama. Kullanıyorsan da minimumda tut. Yani olabildiğince az tüket. Hocam bir de hepimizin korktuğu bir şey var. Yanımızda biri kalp krizi geçirirse ona ilk nasıl müdahale etmeliyiz? İlk yardım nasıl olmalı? Şimdi kalp krizi ilk yardım konusu çok konuşulan bir konu. Öncelikle kalp krizi bir kalp durması değildir. Kalp krizlerinin %5'i kalp durmasıyla sonuçlanır ve krizde geçilen süre arttıkça bu oran artar. Yalnız kalp krizi geçiren birinin kalbi durmadıysa o kişi için yapabileceğiniz en güzel şey 112 aramaktır. Ya da hastaneye yakınsanız ve araç içindeyse ambulansın gelme ihtimali oldukça düşükse ya da geçse o zaman kendi imkanlarınızla hastaneye götürmektir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kalp krizinde ne zaman ne olacağı belli olmaz. Kalp krizinde ani ritim bozukluğu olursa sizin o an elinizden hiçbir şey gelmez. O yüzden biz daha çok 112 tercih ediyoruz. Çünkü defibrilatör dediğimiz
şok cihazları var ve bunlar aniden hasta uygulanması gerekebilir, ritmin düzeltilmesi gerekebilir. Yani incecik bir damar tıkanıklığından kişi krizin büyüklüğünden değil, ritmi bozulduğu için kalbi durabilir. Peki o kişiye bilmiyoruz işte iyi geleceğini düşünüp kalp masajı yaparsak ne olur? Kalp masajı biliyorsanız yapabilirsiniz. Yani kalp masajının belli başlı kuralları var. İşte göğüs kafesi şu kadar içeriye çökecek. Öncelikle nabzın durduğundan, kalbin durduğundan emin olmalısınız kalp masajı yapmak için. Kalp masajı kalbi çalışan birine yapılmaz. Kalbi atan birine kalp masajı yaparsanız o kişiye zarar vermiş olursunuz. Bir kişiye kalp masajı yapacağınızı düşünüyorsanız öncesi o kişinin kalbin durduğundan emin olmanız lazım. Kalp durması olmayan birine asla ama asla göğüs bölgesinde bir işlem yapmamalısınız. Yani bilinci açık birine dokunmayalım o anlamda. Asla. Burada yapacak en güzel şey hızlıca 112 aramak ve kişinin hastaneye ulaşımını sağlamaktır. Onun dışında yanınızda kalp krizi geçen birine inanın yapabileceğiniz bir şey yok. Yani kişi eğer ki düşüp bayılmışsa ve nabzın durduğundan, kalbin atmadığından eminseniz ve ilk yardım biliyorsanız ilk yardım uygulayabilirsiniz. Kalp masajı gibi. Ama onun dışında yapacağınız en güzel şey hızlıca 112 aramaktır. Toplumda yanlış bilinen bazı şeyler var. İşte öksürtürseniz damarınız açılır, parmağı iğne batırırsanız damarınız açılır, yüzüne soğuk su çarparsanız işte damarı açılır. Bunlar tamamen hurafe. Bu öksürtme manevrası aslında şuradan geliyor. Bazı ciddi ritim problemlerinde öksürtme manevrası işe yarayabiliyor. Ama ritim için söyledim bunu. Kalp krizinde hiçbir işe yaramaz. Parmağı iğne batırmanın hiçbir faydası olmaz. Onun dışında bu tür manevraların bize hiçbir faydası yok. Yapacağımız en güzel şey hızlıca 112 aramak. Diğer bir mevzu da şu. Hocam aspirin verelim mi, çiğnetelim mi, dil altı verelim mi? Lütfen bir şey vermeyin. Kalp krizi geçen birinin, yani kalp krizi geçirdiğini düşündüğünüz biri varsa yanınızda 112 arayın. O zaman tek şey diyelim burada 112'yi arayın ve bekleyin. Aynen öyle. 112 gelmesini bekleyin. Peki bu kişi geldi, işte damarı tıkalıydı, siz onu iyileştirdiniz. Bundan sonra ne yapacak? Kalp krizi geçirdikten sonraki hayat nasıl devam etmeli? Mutlaka neler Şöyle, yapılmalı? eğer damarı hızlı bir şekilde açmışsak, ilk 6 saat içerisinde açmışsak kalp krizinin geri dönme ihtimali çok yüksek. Hele ilk 2 saat içerisinde açtıysak genellikle hiçbir sekel dediğimiz hiçbir kalıntı kalmadan, hiçbir hasar kalmadan kalp fonksiyonu tamamen normale dönebiliyor. Kalbin 3 ana damarı var. Bir tanesi tıkandı. Bu ön damar ise %50, diğer 2 damardan bir tanesi ise %20 ile 30 arasında bir fonksiyon kaybı meydana gelir. Eğer ki damarı hızlıca açarsak bu fonksiyon kaybı çabuk düzelir. Çabuk kendine gelir kalp. Bazen 1-2 ayı bulabilir ama genellikle düzelir. Ama bu süre 6 saati geçerse tamamen çoraklaşmış bir arazi düşünün. Çöl düşünün. Oraya su vermenin hiçbir faydası olmaz. Orada artık hiçbir ağaç çıkmaz, hiçbir bitki yeşermez. Yani o alan çoraklaşmadan, kalbin o dokusu tamamen ölmeden hızlıca hastane transferini sağlamak lazım. Hastane hızlıca transferini sağladık. İlk 2 saat içerisinde ya da nadiren olsa ilk 6 saat içerisinde damarı açıldı ve kişi bundan sonraki yaşamına devam edecek. Kalp fonksiyonları tamamen normale dönebilir. Bazı ilaçlar olacak. Bunlar elzem. Bazı ritim düzenleyiciler, kan sulandırıcılar olmak zorunda. Bunları kullandıktan sonra günlük yaşamına devam etmeli. Eğer ki çok agresif bir kalp damar hastalığı kalmamışsa, agresiften kastım ne? Diğer damarlarda %80-90 üzerinde bir tıkanıklık yoksa ya da varken açılmışsa, damar tıkanıklığı artık bir sorun olmaktan çıkmışsa kişi günlük yaşamına devam etmeli. Kişi kendini soyutlamamalı, eve kapanmamalı. Ya ben kriz geçirdim, evde oturayım, yürümeyeyim falan dememeli. En zararlısı. Değil mi? Asla biz kriz geçirdik. İşte evden dışarı çıkma, yorulma, kendini yorma, yürüyüş yapma. İşte köydesin, şu aleti kullanma, camiye gitme. Asla. Olabildiğince hareketli bir Aktif yaşam. bir hayat. Aynen öyle. Biz egzersizi kalp hastalıklarında yasaklamıyoruz. Egzersiz tam tersi bizim olması istediğimiz bir şey. Yani o eski yasakçı doktor imajı artık yok. Biz biliyoruz ki bir kalp hastası evde kaldığı sürece kasları eriyecek, tansiyon dengesizleşecek, kan şekeri dengesizleşecek ve kalp damar hastalığı riski, ikinci kalp krizi riski artacaktır. Hocam kalp krizi geçiren biri nasıl beslenmeli, nasıl egzersizler yapmalı? Kalp krizi bir ikinci bahardır. Size verilmiş bir ikinci şanstır. Yani bak hayatına dikkat et, ufak bir hadise atlattın. Eskiden kalp krizlerinde ölüm oranı %40'ları 50'leri çıkıyordu. Ama artık %10'ların altında. Kalp krizi geçirmiş olabilirsiniz. Eğer ki damarınız açıldıysa ve taburcu olduysanız hayat sizin için devam ediyor demektir. Beslenmeniz eskiden işlenmiş gıdalarla, karbonhidratla, şekerle, fast foodlarla olmuş olabilir. Artık daha beslenme açısından daha lifli, protein ağırlıklı bir diyete geçiyoruz. Öğün atlamıyoruz ve mümkün olduğunca uyku düzenimize, stres yönetimimize, egzersizimize dikkat ediyoruz. Hafif ve orta derecedeki egzersizleri yapabilirsiniz.
Bir kalp hastası için yarışmalı sporlar yasaklanır. Neden yasaklanır? Spor yasak olduğu için değil. Oradaki stresi yönetemeyeceği için. Orada bir semptom ortaya çıkması durumunda fark edilmesi güç olacağı için. O yüzden yarışmalı sporlar istemiyoruz. Ama tempolu egzersizler yapabilir. Koşular yapabilir. Yüzebilir. Ağırlıklar kaldırabilir. Bunlar bizim için yasak olan şeyler değil. Hocam burada takipçilerimizin merak ettiklerini soruyorum. Burada ilk sorum yulafla ilgili. Yulaf zararlı mıdır? Yulaf çok faydalıdır. Yulaf inanılmaz bir lif deposudur. Yani yulaf şunun yemeğidir, bunun yemeğidir diyenlere kalmayın. Yulaf sağlıklı bir gıdadır. Yüksek oranda lif içerir. İnanılmaz derecede. Yani doğadaki bulunan tüm diğer bitkisel proteinlerden daha fazla bitkisel protein ve lif içerir. Oldukça da faydalıdır. Peki haftada bir tatlı yemek zararlı mı? Vücut bunu tolere edebilir mi? Biri geçmeyelim, olur mu? Olabilirse de sütlü tatlı olabilir. Çünkü günlük 40 gram şekeri geçmemek gerekiyor. Fazla miktarda tatlı tüketimi, yani orada şekerin miktarından ziyade bağımlılık yapma potansiyeli var. Yani bir gün tükettiniz, ikinci gün isteyebilirsiniz, üçüncü gün isteyebilirsiniz. Olabildiğince tatlıyı sınırlı tutmakta fayda var. Haftada bir geçmeyeceklerse sorun yok. Peki çikolata? Çikolata başka bir konu. Çikolata kalp damar sağlığı açısından en faydalı gıdalardan bir tanesidir ama bitter olmak şartıyla. Bitter çikolata bir fosfor ve magnezyum deposudur ve kalp krizini tek başına engelleme özelliğine sahiptir. Yani tamamen tüm krizleri engellemez ama riski düşürür. İyi huylu kolesterol dediğimiz HDL'i arttırır, kötü huylu kolesterolü düşürür. Bitter çikolata seçimimiz olmalı. Peki beyaz ekmek tüketmeli miyiz? Beyazı, kırmızısı, siyahı ekmektir. Olabildiğince minimal tüketilmelidir. Ama en kötüsü tabii ki de beyaz ekmektir. Beyaz ekmek kepeğinden arındırılmış bir ekmektir. Geriye sadece nişastası kalmış bir basit karbonhidrattır. Ekmek bir dolgu maddesi değildir. Hani içine yemeklerin konup yenmesi gereken bir şey değildir. Bunu kültürümüzden çıkarmalıyız. Hani gideriz hamburgerciye, orada bir hamburger, mesela bir öğün var değil mi karşımızda? Köfte, hamburger, kola, patates. Orada besleyici olan tek şey köftedir. O da franchising hamburgerler değilse, adam akıllı bir köfteyse yani. Ekmek bir dolgu maddesi değildir. Olabildiğince düşük miktar tutulmalıdır. Peki son olarak markete gittim, böyle sağlıklı bir atıştırmalık alayım istiyorum. Ne önerirsiniz? Şöyle, çok isim vermek istemiyorum ama kendimi tükettiğim bazı atıştırmalıklar var. Meyve barları falan. Meyve barları değil. Meyve barların lif içeriği düşük. Yani işte şu kadar meyveden üretildi. Bunlar tamamen fiyasko. Açık söyleyeyim bunu. Çünkü orada meyvenin lif içeriğini alamıyorsunuz. Orada sadece meyvenin şekerini alıyorsunuz. Benim orada yiyeceğim bir elma barının 10 tane elmadan üretilmiş olması benim için hiçbir avantajı yok. Orada daha çok protein ağırlıklı barlar tüketmek lazım. Yani mesela yulaflı barlar var, tahıllı barlar var, fıstık ezmeli barlar var. Yani farklı markalarda içindeki şeker oranı çok düşük. Şeker dediğimde yani rafine şeker değil, hurmadan gelen mesela az bir şeker var, kayısıdan gelen az bir şeker var. Hani doğal şeker, meyvenin kendi şekeri, hani dışarıdan eklenmiş bir şeker değil. Bu tür proteinli, tahıllı barları tüketebilirsiniz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Rica ederim, hoşça kalın. Kalp masajı kalbi çalışan birine yapılmaz. Bu aspirin mevzusu biraz derin bir konu. Stres yönetilmemişse kriz